Dikkat dikkat! Corendon Sport Talks uçuşu için son çağrı. Bu uçuşta bolca spor konuşulacak, yıldız isimler ağırlanacak ve oyun dışı hiçbir şey kalmayacak. Koltuklarınızı dik konuma getirin, telefonlarınızı uçuş moduna alın. Ama kahvenizi unutmayın. Çünkü Corendon Sport Talks şimdi başlıyor. Türkiye'deki en büyük kadın hareketi diye tanımlıyorum ben kadın voleybolunu. Ben sakin olayım ki arkadaşlarımı da sakinleştirebileyim moduna geçiyorum. Yani annelik gibi. Benim en büyük hayalim milli A takıma çıkmak ve olimpiyatlara kadar gitmek. O bloğu yaptıktan sonra diyorum ki evet ben bu yüzden voleybola başladım. Evet bu yüzden buradayım diyorum. Kendi smaçörümü tekli blokta bırakmak benim için çok ayrı bir zevk oluyor. Kendi ismimi bütün dünyaya duyurmak istiyorum. Merhaba, Corendon Sport Talks'a hoş geldiniz. Bugün harika 3 konuğum var. Bunu voleybolun konu edildiği her programda tekrarlayacağım çünkü Türkiye'deki en büyük kadın hareketi diye tanımlıyorum ben kadın voleybolunu. Hepimizin yüzünü ağartan, hepimizin göğsünü kabartan muhteşem sporcularımız ve muhteşem takımlarımız var. Şimdi geleceğimize dair, gelecekteki voleybolumuza dair şahane 3 konuğumdan başlamak istiyorum. Muratpaşa Belediyesi'nin 3 şahane, 3 güzel sporcusuyla birlikte sevgili Selvi Alparslan. Evet, merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Sevgili Yaren Çalışkan. Merhaba. Yarencim hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum ve Dora Erdem. Evet, 3 voleybolcumuz. Yaşlarınızı alabilir miyim öncelikle? Çünkü çok genç görünüyorsun. Soyadım Erdem değil. Dora Badem. Dora Badem, Evet. doğru. Evet, Doracığım kaç yaşındasın? 16 yaşındayım. 16 yaşındasın. 19 yaşındayım. 19 Ben yaşındasın. 15 yaşına girdim. 15 yaşındasın. Harika. Peki mevkilerinizi alayım. Ne oynuyorsun? Smaçörüm. Efendim? Smaçör oynuyorum. Smaçör oynuyorsun. Köşe. Boyun ne kadar? 1.85. 1.85 maşallah. Yaren? Pasörüm. Pasör. Boyum 1.75. 1.75. Orta oyuncuyum. 1.90'ım. 1.90. Evet. Maşallah. Yani harikasınız ama ya. Ya ben sizleri gördüğüm zaman böyle sanki hani neredeyse sporculukta olgunluğa ve tecrübeye erişmiş birer figür gibi görüyorum ama maşallah daha çok gençsiniz hepiniz Teşekkürler. ya. Değil mi? Peki şimdi Selvi'den başlayalım. Selvi'cim bu sezon izleyip etkilendiğin en güzel maç hangisi oldu? Eskiden en güzel maçlar bence en büyük voleybolda olimpiyat maçlarıydı. Onları zaten tek tek izledim. Hem bizim Türkiye milli takımını, VNL, Avrupa Şampiyonası gibi. En güzel maç diyebilirim. Imoco ve Conegliano bir İtalyan takımları var. En çok onları seviyorum. Yani orada da başarılı oyuncular var. Onlardan da örnek aldığım sporcular var yani. Olimpiyat finalini izledin mi? Evet izledim. Orada olmayı hayal ettin mi bir an için şöyle? Evet ettim ve umut ediyorum inşallah. Öyle mi? Evet. Peki Yaren sen? Bu sezon için değil ama benim en çok aklımda kalan kesinlikle Milletler Ligi şampiyonluğumuz olmuştur. O tüylerimi diken diken eden bir maçtı. Çünkü Türkiye'nin bu kadar, özellikle kadınlar açısından bu kadar başarılı bir galibiyetle, madalyayla sonuçlanması bir kadın olarak çok mutlu etmişti beni. Bir kadın olarak gerçekten de en fazla beğendiğim maçlardan biri ya Viyana Milletler Ligi'ndeki maçlardı ya da olimpiyatlardaki maçlardı. Hepsini çok beğendim. Gerçekten de onları izlerken ileride kendimi orada gördüm ve inşallah onu da elde edeceğim bir gün. Peki biraz şey yapalım hani voleybolun dışına çıkalım. Voleybolcu olmasaydınız hangi spor dalını tercih ederdiniz? Ben küçükken jimnastikle uğraşıyordum. Hala seviyorum ve yapıyorum bazenleri ama antrenör dedi ki senin boyun uzun olacak o yüzden pek jimnastiğe uygun olmazsın dedi. Ama belki de bir basketbol olarak düşünebilirdim. Farklı bir branş olsaydı. Yaren'cim sen? Voleybol işte tenis yapmak isterdim çünkü çok ilgimi çeken başka bir spor. O açık alandaki o atmosfer, havanın temizliği çok hoşuma gidiyor. Voleybol olmasaydı muhtemelen tenis oynamak isterdim. Ben Dora'dan da basketbol yanıtı gelecek gibi hissediyorum ama bakalım. Evet, Öyle mi? evet, babam eski basketbolcu o da. Basketbol derdim. Peki ben hayal kurmayı çok seviyorum. Ya küçüklüğümden beri kızıma da hep bir hayal kur derdim. Bu hayalin ayaklarının yere basması hiç önemli değil. Ama yeter ki bir hayal kurun. Şimdi hepinizin birer hayali var. O hayalden başlayalım isterseniz. Çünkü çok daha gençsiniz, pırıl pırılsınız. O hayal ne? Benim en büyük hayalim milli A takıma çıkmak ve olimpiyatlara kadar gitmek istiyorum. Yani o atmosferi yaşamak istiyorum. Olimpiyatı görmek istiyorum daha doğrusu. Milli takım formasıyla. Evet. Yaren? Tabii ki de benim de Selvi'nin dediği gibi A takım. Ama o olmazsa bile iyi bir yere gelmek çok isterim. Hayallerimden biri bu. Ben iyi bir voleybolcu olup kendi ismimi bütün dünyaya şey yapmak istiyorum. Vargas olmak istiyorsun. Vargas değil. Hayır.
Vargas değil. Kendi ismimi bütün dünyaya duyurmak istiyorum. Duyurmak istiyorsun. Evet. Şimdi çocuklar diyorum, kusura bakmayın. Siz hakikaten benim kardeşlerimsiniz, evlatlarımsınız. Amerika'da her yıl neredeyse 10.000 çocuk olimpiyat şampiyonu olmak için spora başlıyor. Olimpiyatların da en başarılı ülkelerinden biri. Umarım bu hayal gerçek olur hep birlikte. Umarım o olimpiyat madalyasını boynunuza takarken sizleri izleme şansımız olur diye düşünüyorum. İnşallah. Ben. İnşallah. İnşallah. Voleybolun hızından ve değişen trendlerinden bahsedelim biraz. Bu anlamda siz beslenebiliyor musunuz bilgi birikim olarak? Nasıl takip ediyorsunuz dünyadaki voleybolu, Türkiye'deki voleybolu? Yani bence hem antrenörümüzden hem sosyal medyadan çok paylaşım oluyor ve oradan öğrenebiliyoruz. Ama en çok tecrübeli Ines hocamızdan öğreniyoruz diye diyebilirim yani. Yaren, senin var mı başka kaynakların izlediğin? Sultanlar Ligi'ndeki oyuncularımız, takımımız. Onun dışında SEV Şampiyonası'ndaki İtalya olsun, Polonya olsun oradaki takımların maçlarını izlemek bize çok büyük artı sağlıyor. Tabii en büyük destekçimiz kesinlikle Ines hocamızdır. Bize çok şey kattı bu yıl. Şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim. Bir orta oyuncu olarak. Evet. Böyle hani o top böyle havadan süzülüp geldiği zaman işte bu an diye düşündüğün zaman var. Sahneyi ben Kesinlikle, alıyorum evet. şimdi. Evet. Şimdi ben varım artık. Bu maçın Evet. kahramanı olmaya yakınım dediğin an var O mı? sıçradıktan sonra o topun eline değip yere düşmesi, yani blok yapmak benim için yani bir heyecan. Hı. Ben o bloğu yaptıktan sonra diyorum ki evet, ben bu yüzden voleybola başladım. Evet, bu yüzden buradayım diyorum. Bu böyle rakibe karşı hani evet kazandım. Evet, işte evet. benim. Evet, kesinlikle. O hırs, gerçekten de onu yaptıktan sonra o hırsı yaşamak çok güzel bir şey. Peki smaç'a gelelim. En güzel aldığım sayı bence defanstan çıkan topun benim yani top öldürmem. Bu çünkü çok iyi bir şey. Yani zor bir defans çıktıysa o topu öldürebilirsem bence bu yani liderlik gibi bir şey oluyor. Peki smaç'ının bir hızı ölçülebildi mi? Var mı böyle bir teknoloji şu ana kadar Ya sizde? evet var ama benim daha hiç ölçülmedi. Hiç Yani ölçülmedi sizin. evet, öyle bir şey var ama Peki sence nasıl smaç'ın? Sert mi? çevremdeki herkes çok sert diyor ama Öyle mi? sert ben de diyor. Deneyimleyenler Evet, var burada. Selvi'ye blok yapınca yani bloktan indikten sonra bir acı geliyor. Kesinlikle. Benim için bir pasör olarak takımın beynidir. Bunu herkes söylüyor. Doğru. Hoş- Senin biraz sihirbaz gibi bir yanın var değil mi? Sahne. Evet. Yani o Yanıltmaya çalışmak. ama aynı zamanda da takım arkadaşını yanıltmamak gibi bir durum. Evet, bazen o da olabiliyor. O da olabilir. Yaren'den Ya. çok fake yemişliğim. Yani karşı tarafın orta oyuncusunu özellikle kendi smaçörümü tekli blokta bırakmak benim için çok ayrı bir zevk oluyor. Çok mutlu oluyorum bunu yapınca, bunu başarınca. Peki ama bu duygu alışverişini gerçekleştirebilmek için aranızda iyi bir arkadaşlığın olması gerekiyor. Çok zaman geçirmeniz gerekiyor. Kendi duygularınızı birbirinize aktarmanız gerekiyor. Bunun için özel bir şey yapıyor musunuz yoksa vakit geçirmek size yetiyor mu beraber olmak? Tabii ki de vakit geçirmemiz gerekiyor dışarısı olsun ama biz sürekli çok fazla antrenman yapıyoruz ve sabah akşam beraber oluyoruz. Bu süre zarfında zaten birbirimizi tanımış oluyoruz, kaynaşmış oluyoruz ki zaten dışarıda görüşüp buluştuğumuz zamanlarda birbirimizi daha da iyi tanıdığımız oluyor. Hangisi daha çok keyif veriyor? Arkadaşına fake atmak mı rakibe? Rakibe fake atmak. Hani takım arkadaşıma fake atınca tamam olmuş zaten deniliyor. Peki sinirlendiğiniz oluyor mu kızlar sahanın içinde? Çok oluyor. Çok Hani Peki nasıl frenliyorsunuz kendinizi ya da nasıl o anda o sakinliğe kavuşabiliyorsunuz? Biraz onu anlatın bana. Saha içindeki o sinir, o öfke bir anda nasıl yumuşuyor? Yani büyük ihtimal benim en çok direkt hata yaptığımda en çok böyle sinirlendiğim şeylerden biri ama kendimi sakinleştirmek için de yani kafamda hep sakin ol Selvi, rahat ol Selvi gibisinden unut o sayıyı ileriki maçına bak diye şey yapıyorum. Yaren sen nasıl sakinleştiriyorsun kendini? ben genel olarak sakin bir insanım. Öyle Hani mi? çok fazla sinirlenmem. İçimde sinirimi yaşarım. Dışarı vurduğum şu ana kadar çok nadirdir. Ben sakin olayım ki arkadaşlarımı da sakinleştirebileyim moduna geçiyorum. Yani annelik gibi. Evet. Benim için sonuçta bu bir takım oyunu. Ben başka bir takım arkadaşıma sinirlenebilirim ama yani sonuçta onlar da benimle aynı sahanın içinde ve aynı teri döküyoruz. O yüzden kendimi bir şekilde sakinleştirmeye çalışıyorum. Sakin. Peki teknik adamlarla aranız nasıl? Hocanızla? Korkar mısınız?
Çok mu seversiniz? Nasıldır yaklaşımları ve sizin ona yaklaşımlarınız? Öncelikle çok severiz. Ines hocamız dünyalar tatlısı bir insan. Ve ben kendi adıma konuşayım. İlk başlarda çok anlaşamadım. Hani ne demek istiyor acaba? O konuda çok anlaşamamıştım. Özellikle bir pasör olarak. Neyin istediğini çok anlayamadığım için bir uyuşmazlığımız oldu. Ama bu zamanla birbirimizi tanıyarak, sohbet ederek bunu aştık. Ve şu anda çok iyiyiz. Sizler de Çok nasıldır? değerli bir insan. Ben Ines Hoca'dan küçüklüğümden beri tanıyorum. Onunla çalışmak benim için çok güzel bir duygu ve beni gerçekten çok geliştirdi ve iyi anlamda olarak da iyi şeyler başardım kişisel olarak da. Ines Hocam gayet iyi anlaşıyorum ve bence çok tecrübeli ve profesyonel zaten voleybolcu. Dora, sende nedir Ben de antrenörlüğe yaklaşımı? İnas Hoca'yı ben de küçüklükten beri tanıyorum ama bu sene ilk senem onunla gerçekten Hı hı. antrenman yaptım. Yani bir sene içinde bana 5 sene içinde kazanabileceğim deneyim kazandırdı. O yüzden çok mutluyum. Kendisiyle de aram çok iyi. Bazen her oyuncunun olduğu gibi zıtlaşmalar oluyor aramızda ama hemen düzeliyor. Güzel. Peki antrenörle ilişkileriniz mükemmel. Onu anladım. Ama bir maçı oynarken antrenörünüzün size kenardan bağırması, yaptığınız bir hatadan söz etmesi sizi nasıl bir duyguya sürüklüyor? O an ne yapıyorsunuz? Bir panikleme mi yaşıyorsunuz? Aman sen de mi diyorsunuz böyle? Nasıl gidiyor? Ya ben kendim adıma, ben bu yıl çok fazla Hata yaptın. hata değil. Ya onun istemediği hataları yaptım Anladım. diyelim. O yüzden çok fazla biraz azar işittim. Ve panikledim. Öyle Doğruyu mi? söylemek gerekirse ama bunu zamanla sezon sonuna doğru Peki onunla aştım. konuştun mu bunu? Evet. Söyledin mi? Bu çok fazla diyalog halinde olduğumuz için bunu aştık. Açtınız. Evet. Ben kendi adıma aştığımı söyleyebilirim. Ve benim de aynı şekilde benzer. Panik de oluyor, en çok da korku oluyor ama yine bize her zaman böyle yardımcı oluyor. Böyle hatalarımızdan böyle bir hakaretle falan sunmuyor. Sadece bizi daha çok rahatlatmaya çalışıyor. Özellikle kritik sayılarda ya da kritik maçlarda. Ben de bence daha küçük olduğumuz için bize daha fazla üstümüze geliyor ama üstümüze gelmek gibi değil de bize tecrübe kazandırıyor. Yandan böyle bağırınca ya da bir şey yapınca tabii ki de böyle bir şey oluyor. Tedirginlik oluyor. Evet. Ama sonra hemen geçiyor. Geçiyor. Evet, evet. Ya onu yenmeyi başardınız. Evet. Evet. Doğrusu. Peki. Şimdi daha güzel sorulara geçelim. Seyahat etmeyi seviyor musunuz? Çok. Peki size bir şey söyleyeyim. En çok etkilendiğiniz şehir neresi? Ben cevaplayayım. Söyle. Ben Makedonya'da, Üsküp'te 15 sene yaşadım. Öyle mi? Evet, benim en fazla etkilendiğim şeylerden biri. Bir de İtalya. İtalya'ya gittiğimde gerçekten de... Hangi şehir favori? İtalya'da Roma'ya gitmiştim. Hı hı. Çok güzeldi. Çok güzel. Evet. Yani? Ben yurt dışına çıkmadım. Türkiye'de en etkilendiğim yerler Antalya. Doğdum, büyüdüm burada. Ya burası benim için çok başka bir şehir. Onun dışında yine böyle deplasmanlar aracılığıyla olsun Sinop ve Marmaris'i çok beğendim. Bunun yanında Amasra var, Bartın ilçesi. Bu üç yer benim için çok ayrı yerler. İstanbul, İzmir dışında. Benim etkilendiğim olarak Rusya, yani memleketim ve Bulgaristan. Bulgaristan'da U16 milli takımla Balkan şampiyonu olduk ve bu sene de gittiğimizde kışın Ocak ayında Avrupa elemesinde birinci çıktık. Yazında Avrupa şampiyonumuz olacak. O yüzden benim için Bulgaristan çok anı biriktirdi ve favori ülkelerimden biri Favori diyebilirim. ülkem diyorsun. Umuyorum ve diliyorum inşallah bunu yaşayacaksınız. Uzun bir seyahate çıkıyorsunuz uçakta. Arkamızda da Corendon var. Diyelim ki uzun bir yolculuğa çıkacaksınız 10 saat. Burada arkadaşlarım soruyu hazırlamışlar. En çok kimin yanına oturmak istemezdiniz diye ama ben bunu değiştireyim. En çok kimin yanına oturmak isterdin? Ben en çok Selvi'nin yanında oturmak, ya Selvi ya Yaren'in yanında oturmak isterdim. Çok eğlenceliler. Ben ikisini de çok seviyorum. Seni en çok neleri keyiflendiriyor? Selvi'nin her zaman böyle mutlu olduğu, yani hiçbir zaman Selvi'yi böyle mutsuz göremezsiniz. Hep gülümser. Yaren'in de yani bana ablalık yaptığı. Öyle mi? Evet. Ben cam kenarını seçip yanıma Selvi'yi ondan sonra Dora'yı da koridora atıyorum. Yani ben Dora'yla oturmak isterdim. Çünkü takımın şu an en küçüklerinden biriyiz diyebilirim. Yarın ablayla tabii ki oturmak isterdim ve ablalarım da bana bu sene çok şey kattılar. Hep destek oldular. Yani benim öyle bir seçimim yok. Herkesle oturmak isterdim. Peki çocuklar şöyle bir şey sorayım size. Şu an için üçünüz de gözlerinizi kapasanız bir sezon hangi takımda oynamak isterdiniz? Türkiye olabilir, dünya olabilir, hiç problem değil. Milli takım değil ama. Ben İtalya'da oynamak isterdim. İtalya. Ben de İtalya'da oynamak isterdim. Çünkü voleybol açısından çok iyi bir yerde, iyi bir konumda İtalya. Bence İtalya ve Türkiye'de oynamak çok isterdim. İtalya tabii ki de Avrupa ülkesi ama Türkiye'de gerçekten Sultanlar Ligi'nde iyi bir yere gelmek de çok önemli benim için. Şimdi uçuş kartı sorumuza geçelim isterseniz. Avusturya'ya hiç gittin mi bilmiyorum. Ben Avusturya'ya gittim. Hatta Mozart'ın şehrine de gittim. Salzburg'a da gittim. Viyana'ya da gittim. Şöyle bir soru hazırlamış arkadaşlarım senin için. Viyana, Mozart ve klasik müziğin başkenti. Ama sence bir voleybol maçı senin için
bir senfoni gibi ilerlese hangi anlar en yüksek notayı vururdu? Maç içinde en çok kendini ritme kaptırdığın anlar hangileri olur? Bence en yüksek yer dediğim gibi olimpiyat, yani şampiyonlukları fark etmez maçları. Ama en kritik yerde ise bence şampiyonluk maçları diyebilirim. Özellikle tiebreak, son set 15-15. Son set. Evet, tiebreak. gibisinden daha heyecanlı Harika. oluyor. Zürih, İsviçre Ligi'nin en güçlü takımlarından Valerio Zürih'e ev sahipliği yapıyor. Ve burada birçok dünya yıldızı oynadı. Eğer Valerio Zürih'ten bir efsane oyuncuyla aynı takımda oynama şansın olsaydı kimi seçerdin ve neden seçerdin? Şu anda fazla Zürih takımı göz önünde değil ama eskilere göre kesinlikle yani bir iki kişi seçsem ya Barkas ya da Boyana'dır. Palma sadece bir turistik yer değil, aynı zamanda plaj voleybolu için de bir cennet. Avrupa'nın en büyük plaj voleybolu turnuvalarına ev sahipliği yapıyor. Eğer plaj voleybolu oynayacak olsan, sence pasörlük oyununa ne gibi farklılıklar getirirdi? Sahada seni zorlayan ve avantaj sağlayan şeyler neler olur? Zor bir soru öncelikle Hı. ama bir pasör ve plaj voleybolundaysa aklını kullanması çok önemli. Çünkü plaj voleybolunda 2 kişi sahada ve boşlukları daha iyi görmesi avantajlarından biridir. Dezavantajları da 2 kişi olup sayı yemektir. Çünkü zor bir alan. Çünkü plaj voleybolu, kum çok zor, sahadan çok farklı. Plajda antrenman yapıyor musunuz? Ben yapıyorum. Sen yapıyorsun. Evet. Voleybol oynuyorsun. Evet. Ben şimdi kar voleyboluna gideceğim. Kar voleyboluna Evet. gideceksin. Ha, harika. Evet. Ben bu yazın çalışmak istiyorum beach volley ve hem kuvvetlenmem için Hı. bence çok iyi bir tecrübe olabilir benim için. Değil mi? Plaj voleybolu. Evet. İsterim oynamak. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz de çok Gerçekten, teşekkür ederiz. gerçekten sizlerle ve spor yapan kadınlarla gurur duyuyorum. Onlar hakikaten Türkiye'de kimi zaman geri plana atılan, kimi zaman görmezden gelinen kadınların neler başarabileceğini o kadar güzel anlatıyorlar ve gösteriyorlar ki bizi. Hani o güzel ellerinize sağlık, güzel Teşekkür yüreğinize ederim. ve zihninize sağlık diyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geleceğimizsiniz. İnşallah sizi bir gün milli takım forması altında da yine bu koltuklarda, Corendo'nun koltuklarında ağırlamak ve sizinle İnşallah. yeniden sohbet etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Size öncelikle Muratpaşa Belediye Başkanımız Ümit Uysal'a ve kulüp başkanımız Özcan Yılmaz'a ve son olarak Corendon ailesine çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. ederiz. Teşekkürler.